Chargeable weight nedir? Nasıl hesaplanır? Chargeable weight diğer bir anlamıyla hacimsel ağırlıktır. Peki hacimsel ağırlığı biz nasıl buluruz? En boy yükseklikle çarparız kargonun, ardından 6000'e böleriz. Burada çıkan sonuç bizim chargeable weight'imizdir. Chargeable weight'i gross weight ile karşılaştırdığımızda chargeable weight'in daha fazla olduğunu görürüz. Burada da ücretlendirme kısmı devreye girer. Bazı durumlarda chargeable weight gross weight'ten daha yüksek olur. Bazı diğer durumlarda ise gross weight chargeable weight'ten daha yüksek çıkabilir. Bu durumlarda fiyatlandırma tekniklerinde hangi değer daha yüksekse o değer baz alınarak fiyatlandırma çalışması yapılır. Cross yükleme nedir? Cross yüklemeyi daha net anlaşılabilmesi için örneklerle açıklayacağım. Cross yükleme için ilk önce 3 tane ülke düşünelim. Birincisi Çin, ikincisi Türkiye, üçüncüsü de Almanya. Çin bizim üreticimiz, Türkiye bizim organizasyon yaptığımız yer, Almanya ise bizim müşterimiz. Çin'de üretilen ürün ilk önce ithalat yaparak Türkiye'ye gelecek. Burada depolama ve diğer envanter masrafları çıkacak. Ardından da ihraç edilip Almanya'daki müşterimize teslim edilecek. Şimdi bu işleme baktığımızda gerçekten çok uzun bir işlem oluyor ve maliyetleri çok yükseltiyor. Eğer ki fabrikada çıkan ürün direktman müşteriye aktarılabiliyorsa Çin'den alınan ürün direktman Almanya'ya taşınılarak cross yükleme yapılır. Bu sayede hem zamandan tasarruf edilmiş olur hem de masraflar minimuma indirilmiş olur. Multimodal gönderi nedir? Multimodal taşımacılık için ilk önce taşıma türlerini öğrenmemiz gerekiyor. Taşıma türleri nedir? Hava, kara, deniz ve demiryolu taşımacılığıdır. Eğer ki bu taşımalardan en az ikisini kullanıyorsanız bu multimodal taşımacılıktır. Daha net anlaşılabilmesi için örnekle açıklayayım. Depomuzun Çin'de olduğunu düşünelim ve biz bu depoda olan ürünümüzü ithal etmek istiyoruz. İthal etmek istediğimiz ürünü hava yoluyla getirmek istiyoruz. Ancak ithal etmek istediğimiz depodaki ürün hava yoluna uzak. Demek ki burada bizim ya karayolunu, ya demir yolunu ya da deniz yolunu kullanmamız gerekiyor. Bu noktada tabii ki de entegre şekilde bunların yapılması gerekiyor. Müşteriyle beraber çalışılması gerekiyor. Maliyetlerin çok iyi hesaplanıp iş planının eksiksiz bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor bu multimodal taşımacılığı yapmak için. Multimodal taşımacılığı başlatmak için depodan karayoluyla çıktığımızı düşünelim. Karayoluyla A noktasından B noktasına geliyor. Ardından B noktasında yükler inip demir yoluna transfer ediliyor. Sonra demir yolundan da hava yolunun entegre olduğu kısma gelip hava yoluna naklediliyor. Ardından hava yoluyla beraber yükümüz ithal edilmiş oluyor ve ithal edilen ürün Türkiye'ye gelmiş oluyor. Türkiye'ye gelen ürün hava yolunda indikten sonra tekrar ya karayolu ya demir yolu ya da deniz yoluyla beraber müşterinin deposuna teslim ediliyor.